Merhaba arkadaşlar. Hikayemize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamının gelmesi için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Merhabalar. Size başımdan geçen bir olay anlatacağım. Bu olay ben 24 yaşındayken başıma geldi. Yani 4 sene önce. Adım Ebru. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. Maddi durumumuz iyiydi. Bu yüzden hemen iş aramadım. Bir süre kafa dinlemek istiyordum. Bir tatil köyünde ev kiraladım. Yazı tamamen burada geçirecektim. Ev eşyalıydı. Eşyalar biraz eskiydi. Ama genelde gündüz dışarıda olacağımdan bunu pek önemsemedim. Çünkü eve tıkılıp kalmak gibi bir planım yoktu. Evin girişi uzunca bir koridora açılıyordu. İlk karşınıza çıkan oda büyük bir salondu. Salonda bir kenarda yemek masası, diğer kenarında eski, kırmızı bir koltuk vardı. Burada bile uyurum diye düşündüm. Çok ferahtı. Dışarısı harika bir manzaraya bakıyordu. Diğer evlerle arasında mesafe vardı. Bu yüzden gürültü sıkıntısı da çekmem diye düşünerek bu evi tutmuştum. Birkaç gün kaldım. Kaldıkça daha da çok sevdim. Sonra bir akşam salonda oturmuş müzik dinlerken cılız bir şekilde kapı çaldı. Mercekten baktım. Kimseyi göremedim. Yavaşça kapıyı açtım. Karşımda küçük bir kız çocuğu duruyordu. Yüzü o kadar masum ve tatlıydı ki gülümseyerek bana baktı. "Merhaba, sen de kimsin?" dedim. "Merhaba, ben Aylin. Oyun oynayalım mı?" dedi. "Annenin buraya geldiğinden haberi var mı?" dedim. "Evet" der gibi başını salladı. Ben de "Geç içeri o zaman" dedim. İçeri geçip koltuğa oturdu. Biraz sohbet ettik. Sonra kalem ve kağıt getirdim. Beraber resim çizdik. Aylin bir deniz çizdi. Kendisini de yüzerken çizdi. "Bak" dedi. "Bu benim." "Ne kadar güzel çizdin öyle" dedim. Gülümsüyordu. Ben de bir şeyler çizip ona anlattım. Böyle böyle 2 saate yakın vakit geçirdik. Ama geç oluyordu. "Annen merak eder seni. Yarın yine gelirsin, olur mu? Hadi seni evine bırakayım" dedim. Ben kalkınca o da kalktı. "Yakın mı eviniz?" dedim. "Evet, yakın" dedi. "Hadi gidelim o zaman" dedim. Beraber onun söylediği yerden evine doğru gittik. Evin önüne gelince koşarak bahçeye girdi. "Aylin, bekle" dedim ama beklemedi. Ailesine de selam vermek istemiştim. Ama kız gözden kayboldu. Ben de başka zaman tanışırım deyip kendi evime geldim. Masanın üzerinde Aylin'in yaptığı resimler duruyordu. Elimi alıp inceledim. Dikkatle baktığımda Aylin kendisini üzgün olarak çizmişti. Yani denizde yüzüyordu ama ağlar gibi bir suratı vardı. Çocuklar insan resmi çizdiğinde genelde ağız kısmının kenarlarını yukarı doğru çizerlerdi. Güler gibi. Ama bu aşağı doğru çizmişti. Ağlar gibi. Anlam veremedim ama çocuk sonuçta bu kadar becermiş deyip geçiştirdim. Ben bunlara bakarken mutfak tarafından bir ayak sesi duydum. Acaba fare mi yoksa kedi mi diye merak edip kalktım. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Hiçbir şey yoktu. Bana öyle geldi herhalde deyip bir içecek doldurdum. Tekrar salona gittim. Evin bazı eşyaları eskiydi, evet. Ama bazı elektrikli aletler de yeniydi. Örneğin buzdolabı. Buzdolabı bir süre açık kaldığında alarmı ötüyordu. Böyle bir özelliği vardı. Ben içeceği alıp salona geldiğimde bir süre sonra alarm öttü. Çok şaşırmıştım çünkü dolabı kapattığıma emindim. Kalkıp tekrar bakmaya gittim. Dolabın kapağı açıktı. Kapattım, tekrar gittim derken yine o alarm sesi. Biraz korkmuştum. Gidip baktığımda kapağın yine açık olduğunu gördüm. Mutfaktaki sandalyelerden birini alıp buzdolabının önüne koydum. Tekrar açılmasın diye. Salona gelip radyoyu açtım. Işıkları kapattım. Pencereden ay ışığını izlemeye başladım. Çok güzeldi. İşte benim aradığım, istediğim tatil buydu. Koltuğa uzandım. Ellerimi kafamın arkasında birleştirip sırt üstü yattım. Müziğin sesi uykumu getirmişti. Sonra ise aniden salonun ışığı açıldı. Gözlerimi bir anda açıp doğruldum. Bu nasıl olur diye etrafa baktım. Işık tekrar söndü. Acaba sigortalarda mı bir arıza var dedim kendi kendime. O gün korkmuştum. Zor da olsa uyudum. Sabah plaja gidip denize girdim. Gün boyu orada kaldım. Akşam tekrar eve geldim. Kıyafetlerimi makineye atmak için banyoya girdim. O sırada kapı çaldı. Açtım. Aylin yine gelmişti.
Üzerinde aynı elbise, suratında aynı gülümseme ile karşımdaydı. Hoş geldin dedim. Oynayalım mı dedi. Hadi oynayalım, geç bakalım içeri dedim. Ona yine kağıt kalem verip kendim yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa girdim. Aylin için de hazırladım. Bir tepsiyle içeri götürdüm. Al bakalım, bu senin, bu da benim dedim. Aylin hiç yemedi. Neden yemiyorsun, aç değil misin yoksa? Sandviç sevmiyor musun dedim. Eskiden seviyordum dedi. Bir anda güldüm. Sen kaç yaşındasın da eskiden severdim diyorsun dedim. O da güldü. Bir şey demeden resmine devam etti. Sonra bak bitirdim dedi. Ver bakayım dedim. Aldım kağıdı elinden. Aynı resmi çizmişti. Aynı deniz, aynı yüz ifadesi. Şaşırmıştım. Ama bir şey demedim. Yine çok güzel olmuş dedim. Gülümsedi. Pencereden dışarı baktı. Aa, annem gelmiş. Beni çağırıyor dedi. Hemen kapıya koştu. Dur beni de bekle. Annenle tanıştır beni dedim. Kapıdan hızlıca çıktı. Ben de çıktım. Bahçeye indim. Etrafa baktım. Aylin de annesi de yoktu. Yine tanışamamıştım. Bir süre etrafa bakındıktan sonra tekrar içeri girdim. Yine müzik açıp hayallere daldım. O şekilde uyuyakalmışım. Rüyamda Aylin'i gördüm. Her yeri ıslak. Yardım et Ebru abla diye bağırıyor. Yanına koşuyorum. Ben koştukça aramızdaki mesafe daha da uzuyor. Yardım et Ebru abla diyor. Ona doğru koşsam da bir türlü yanına varamıyorum. Uyandığımda nefes nefese kalmıştım. Sanki gerçekten koşmuştum. Mutfağa gidip bir su aldım. Uykumda kaçmıştı. Saat 4'e geliyordu. Biraz kitap okuyayım, tekrar uykum gelir belki dedim. Kitabımı aldım, uzanarak okumaya başladım. Düşündüğüm gibi de oldu. Birkaç sayfa okuduktan sonra uyuyakaldım. Sabah yine plaja gittim. Orada benim yaşlarımda İrem diye bir kızla tanıştım. Çok sıcakkanlıydı. Beraber sohbet ettik, dolaştık. O da kafa dinlemek için burayı tercih etmiş, benim gibi. Tek başına tatil yapıyormuş. Akşam bana gidelim o zaman, bende kal dedim. Olur dedi. İnanılmaz iyi anlaşmıştık. Akşam olunca eve geldik. Kıyafetleri makineye koydum. Yemek söyleyelim dedik. Arayıp sipariş ettik. Biz sohbete devam ederken az sonra kapı çaldı. Yemek geldi deyip cebimdeki parayı çıkardım. Kapıyı açtım ama gelen Aylin'di. Üzerinde yine aynı kıyafetler vardı. Oynayalım mı dedi. Bugün misafirim var. Yarın oynayalım olur mu dedim. Seni tanıştırayım istersen diyerek salona geldim. İrem gel, seni kiminle tanıştıracağım dedim. İrem kapıya geldi ama kimse yoktu. Dışarı çıkıp baktım, gitmişti. Yine çok şaşırmıştım. Kiminle tanıştıracaktın dedi İrem. Küçük bir kız dedim, adı Aylin. Görsen öyle tatlı ki. Arada gelip oyun oynamak istiyor dedim. Gelseydi keşke, beraber oynardık dedi. Güldük. O gün rüyamda yine Aylin'i gördüm. Üzerinde aynı kıyafetler. Benimle neden oynamadın diyordu. Ben de söz veriyorum yarın oynayacağım diye. O anda uyandım. İçeri almadığım için, olmaz dediğim için pişmanlık duydum. Sabah olunca kalktık, İrem'le kahvaltı yaptık. Sonra İrem ben artık gideyim dedi. Yakın zamanda ben de onun evinde kalacaktım. Arkadaşlığımızı ilerletmek istiyorduk. Vedalaşıp yolcu ettim. Ben de hazırlanıp dışarı çıktım. Akşama kadar ilçenin güzel yerlerini, tarihi yerlerini gezdim. Akşam olunca eve geldim yine. Çok yorulmuştum. Kendimi direkt yatağa attım. Bir taraftan da telefondan bir şeylere bakıyordum. Kapı çaldı. Yine Aylin geldi diyerek açtım kapıyı. Evet, yine oydu. Üzerinde aynı kıyafetleriyle geldi. Hep aynı kıyafet olmasına rağmen hiç kirlenmiyordu, tertemizdi. Oynayalım mı dedi. İçeri girdi. Yemek masası çekmeceliydi. Sandalyeye oturup o çekmeceyi açtı. İçinden bir oyuncak çıkardı. Çok şaşırdım. Nereden biliyordun orada oyuncak olduğunu dedim. Ben koydum dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonra şaka yapmıştır dedim ama yine de evde bir oyuncak olmasına ve onu bir kerede bulmasına anlam veremiyordum. Kendi kendine o oyuncakla oynayıp durdu. Bir süre sonra da gitti. Ertesi gün İremler'de kalacaktım. Eşyalarımı da alıp attığı konuma gittim. Beni görünce çok sevindi. Evini gezdirdi. Burası gerçekten cennet gibiydi. Benim evim bunun yanında kulübe kalırdı. Yemek de hazırlamıştı. Bir şişe de şarap açtı. Yemeklerimizi yedik, içkilerimizi içtik. Galiba biraz fazla içmiştik. Hafif sarhoş olmuştuk.
Pek komik olmayan şeylere bile kahkahalar atıyorduk. İyi ki gelmişim diyordum içimden. Biz kahkahalar atıp eğlenirken kapı çaldı. Birini mi bekliyordun dedim. Hayır, kimseyi beklemiyordum dedi. Ayağa kalktı, sendeledi. Dur beraber bakalım, düşeceksin yoksa dedim. Yine gülüyorduk. İrem kapıyı açtı. O anda gördüklerim karşısında dilim tutuldu. Çünkü gelen Aylin'di. Elinde evde bulduğu oyuncağı vardı. Oynayalım mı dedi. Ben donup kalmıştım ki İrem kapıyı kapattı. Kim vurdu ki kapıya? Kimse yok dedi. Bunu duyunca daha da korktum. Aylin buraya nasıl gelebilirdi? Ben arabayla 1 saatte gelmiştim. İrem'in onu görmemesi neydi peki? Tüm bu sorular beynimi kemiriyordu. Sarhoş olduğum için büyük ihtimal halüsinasyon gördüğümü düşündüm. İrem'e de boşa endişelenmesin diye ne gördüğümü söylemedim. Biraz daha sohbet ettik. Havadan sudan İrem hala gülüyordu. Ama ben az önceki neşemi yitirmiştim. Aklıma sürekli Aylin'in görüntüsü geliyordu. Az sonra İrem sana ne göstereceğim dedi. İçeri gitti ve çok güzel kokan 2 mum getirdi. Bu mumları yurt dışından almış. Ne zaman yaksa inanılmaz bir huzur hissedermiş. Şans mumu diyordu bunlara. Ne zaman içinden çıkamayacağı bir sorun olsa bu mumları yakıyormuş ve her şey düzeliyormuş. Şimdi de yakalım dedi. Tamam dedim. Bakalım bana şans getirecek mi? Mumu yaktı, ışıkları kapattı. Mum yandıkça odanın içini o güzel koku kaplamıştı. Gerçekten tarif etmesi zor. Çok hoşuma gitmişti. Kendi gölgemize bakıyordum. Duvarda kocaman olan gölgemize. Bir anda o gölgede Aylin'i gördüm. Gözlerimi ovuşturdum. Tekrar baktım. Gitmişti. Bir daha asla bu kadar içmeyeceğim diye kendime kızıyordum. Bu arada İrem de eski sevgilisinden bahsedip ona küfürler ediyordu. Saat epey ilerlemişti. Ama ikimiz de uyumak istemedik. Sabaha kadar sohbet edelim dedi İrem. Ben de kabul ettim. Biz sohbetimize devam ederken masada yanan mumlardan biri söndü. Camlar, pencereler kapalıydı. Rüzgar yapacak bir şey yoktu. İrem yakmak için tekrar kalktı. Çakmağıyla yaktı. Yanıma oturdu. O anda diğer mum da söndü. Allah Allah, ne oluyor bunlara dedi. Yakmaya çalıştı, yanmadı. Az önce yaktığı mum da tekrar söndü. Karanlıkta kaldık. Işığı açalım tekrar, mumları yakamadım bir türlü dedi. Ver bir de ben deneyeyim dedim. Aldım çakmağı, tam yanacağı sırada biri elime üflüyordu. Dedim ya, rüzgar girecek hiçbir yer yoktu. Çakmağı yaktım, yavaş yavaş muma yaklaştırdım. Bir anda karşımda Aylin'i gördüm. Üfledi ve mumu söndürdü. Ben aniden onu görünce çığlık atıp çakmağı fırlattım. Mumları da yanlışlıkla devirdim. İrem hemen ışığı açmak için gitti ama açılmadı. Hay aksi ya, zamanını buldu dedi. Ben titriyordum. Telefonumdan el fenerini açtım, sağa sola tuttum. Bizden başka kimse yoktu. İrem ne oldu sana, karanlıktan mı korkuyorsun yoksa dedi. Ben de yok ya, ne korkması dedim. Telefonu masanın ortasına koydu. Mumdan daha çok aydınlatıyordu. İçeriden bir tıkırtı sesi geldi. İkimiz de birbirimize baktık. Hiç konuşmadan kaş göz işareti yaparak anlaşmaya çalışıyorduk. Az sonra bir ses daha geldi. İrem feneri alıp odaya doğru koştu. Ben de peşinden gittim. Giderken elektrik gelmişti. İrem odaların ışıklarını açarak sırayla bakmaya başladı. Yatak odasına girdiğinde ise bir çığlık attı. Hemen koştum. Ne oldu İrem dedim. Etraf darmadağınık haldeydi. Sanki bir hırsız girmiş gibi. İrem, kesin hırsız var evde. Şu an evin içinde olabilir dedi korkuyla. Hemen dışarı çıkalım ve polisi arayalım dedi. Tamam diyecektim ki yerde bir kağıt buldum. Aldım elime. Kağıtta yazan beni şok etmeye yetmişti. Oyun arkadaşımı çaldım yazıyordu. Notu da alıp dışarı kaçtık. İrem ağlıyordu. Ara hemen ne olur polisi ara dedi. Ben de bak İrem, galiba burada polislik bir olay yok dedim. Nasıl yok? Evin halini görmedin mi dedi. Evet gördüm ama durum başka dedim. Sen bende kalırken biri gelmişti. Hani bir kız çocuğuydu ama sen görmeden gitmişti dedim. Evet dedi. İşte o kız dedim ve her şeyi anlattım. Kapıyı çalanın o olduğunu ama halüsinasyon sandığımı, bu yüzden söylemediğimi anlattım. İrem, şimdi ne yapacağız? Ben çok korkuyorum dedi. Eve giremezdik.
Dışarıda dolaşmaya karar verdik. Sabaha az kalmıştı zaten. Sabah olunca geri gireriz, polis çağrılması gerekiyorsa da çağırırız dedik. Evden uzaklaştık. Sabaha kadar kalabalık yerlerde gezip durduk. Sabah olunca eve gittik. Ev aynı haldeydi. Bir süre durduk, bir sıkıntı yaşamadık. Sonra beraber evi topladık. Benim de artık kendi evime gitmem gerekiyordu. Bir şey olursa ara beni dedim ve evden ayrıldım. Yolda yaşadıklarımı düşünüyordum. Acaba tüm bunlar sarhoş olduğum için gördüğüm hayaller miydi? Eve giren hırsız olamaz mıydı? Peki o zaman o not neydi? Aklımdaki soruların birini cevaplasam başka bir çelişki çıkıyordu. Bunu çözmenin tek yolu vardı. Ne olduğunu anlamak için tek bir yol. O da Aylinlerin evine gitmekti. O akşam Aylin'i bıraktığım evin önüne geldim. Ev gerçekten çok güzeldi. Kocaman bahçesi ve birbirinden güzel çiçekleri vardı. Etrafa hayranlıkla bakarak bahçeye girdim. Yavaşça çaldım kapıyı. 30-35 yaşlarında bir kadın açtı kapıyı. "Buyurun" dedi. "Kime baktınız?" "Merhaba" dedim. Aylin'e bakmıştım. Kadın şaşkınlıkla baktı ama cevap vermeden sanki saçmalıyormuşum gibi yüzüme bakıyordu. "Aylin yok mu?" dedim. "Siz kimsiniz? Aylin'i nereden tanıyorsunuz?" dedi. "Ben komşunuzum. Şu ilerideki evde oturuyorum. Bir süreliğine kiraladım orayı. Akşamları Aylin bana geliyor. Oyun oynuyoruz. Sizin de haberiniz varmış. Geçenlerde Aylin'i bırakmak için buraya kadar geldim. Ama o koşup eve girince geri döndüm. Tanışamadık bir türlü. Ben o kişiyim işte" dedim. Kadının şaşkınlığı yerini korkuya bırakmıştı. Büyüyen gözleriyle baktı bana. Uzun bir süre cevap vermesini bekledim ama donup kalmıştı. "Hanımefendi, iyi misiniz?" dedim. Kadın olduğu yere yığıldı. Ben bağırmaya başladım. "Evde kimse yok mu? Yardım edin" dedim. Bir adam koşarak geldi. Galiba eşiydi. Kadını beraber içeri taşıdık. Kolonya sürdük, ayıltmaya çalıştık. Az sonra açtı gözlerini. Beni gördü, sonra ağlamaya başladı. "Aylin'im, yavrum" diye ağlıyordu. Ben ne olduğunu anlam veremiyordum. Şaşkınlıkla olanları izliyordum. Adam da "Kendine gel, ne oldu birden, ilaçlarını almadın mı sen?" dedi. Ben bu kelimeden kadının akli dengesi yerinde değil herhalde diye düşünmüştüm. Ama sonra kadın kendine gelince her şeyi anlatmaya başladı. Aylin 1 sene önce boğularak ölmüş. Cesedini bile bulamamışlar. Ben bunu duyunca kulaklarım çınlamaya ve başım dönmeye başladı. Kalbim öyle bir atıyordu ki sesini onlar bile duyuyor sanıyordum. Ben de olanları tekrar anlattım. Babası da annesi de ağlıyordu. Onları öyle görünce kendimi tutamadım, ben de ağlamaya başladım. Hem korku hem hüzün, ilk defa bu iki duyguyu aynı anda yaşıyordum. Biraz daha kaldıktan sonra kendimi toparlayıp çıktım. Eve girmek istemiyordum çünkü korkuyordum. Bir süre kapının önünde oyalandım. Sonra mecburen içeri girdim. Masanın üstüne bakıp Aylin'in çizdiği resimlere baktım. Ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Demek bu yüzden kendini yüzerken mutsuz şekilde çizmişti, boğulduğu için. Acaba yine gelir mi diye düşündüm. İçimdeki hüzün duygusu ile gelmesini istiyordum. Ona sımsıkı sarılmayı. Ama korku duygusu ile de gelirse bu sefer aklımı yitiririm diyordum. Gelmedi. O gün kapı hiç çalmadı. Bekledim aslında ama gelmemişti. Ben de pencerenin önünde oturup sabaha kadar onu düşündüm. Sabah güneşin ilk ışıkları ile ne kadar yorgun ve uykusuz olduğumu fark ettim. Zor da olsa uyudum. Rüyamda Aylin yine yanımdaydı, aynı kıyafetleriyle. "Neredesin Aylin?" diyorum. "Sana göstereyim mi nerede olduğumu?" diyor. "Göster hadi" diyorum. Beni evine götürüyor. Üst kata çıkıyoruz merdivenlerden. "Bak, burası benim odam" diyor. "Şimdi sana nerede olduğumu göstereceğim" diyor. Dolabı açıyor. "Oradayım" diyor. Uyandığımda bu rüyadan çok etkilenmiştim. Neden böyle bir rüya gördüm ve o dolapta ne var diye düşünüp durdum. Sonra içim rahat etmedi. Evlerine gidip rüyamı anlatmak ve Aylin'in verdiği mesajı onlarla çözmek istedim. Yine annesi açtı kapıyı. Dolan gözleriyle içeri buyur etti. Girdim. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. "Size de böyle rahatsızlık veriyorum. Acınız çok taze" dedim. Rüyamda Aylin'i gördüğümü anlattım. Kadın yine şaşırmış haldeydi. "Aylin'in odasını görebilir miyim?" dedim. "Tabii" dedi.
Ben önden çıktım. Gerçekten de rüyamda gördüğüm oda onun muydu? Merak ediyordum. O odaya gelince kapıyı açtım. Annesi yine ağlıyordu. İçeri girdim. Gösterdiği dolabı açtım. Dolapta olan tek şey vardı. O da Aylin'in kıyafetleri. Ne yapacağımı bilemedim. Çünkü bu Aylin'in hep üzerinde olan kıyafetiydi. Dolaptan çıkardım. Annesi ise ağlayarak en sevdiği elbisesiydi dedi. Bütün kıyafetlerini ihtiyacı olan ailelere verdim. Ama bunu veremedim dedi. Kıyafetleri kokladım. Dayanamayıp ben de ağladım. Bana her geldiğinde üstünde bu elbisesi vardı dedim. Elbiseyi de alıp aşağı indik. Kadın, kızımın bir mezarı bile yok. Başında ağlayacağım bir mezarı yok dedi. O sözle beraber aklıma bir şey geldi. İzin verirseniz dedim, bu kıyafetleri gömüp ona sembolik de olsa bir mezar yapalım. Olur der gibi başını salladı. Gözyaşları tek tek yere damlıyordu. Arka bahçeyi seçtik bunun için. Derince kazıp elbiselerini de son kez koklayıp gömdük. Sonra mezar taşı yaptırdılar oraya. Üzerine o elbiseyi giymiş olduğu da bir fotoğrafını yapıştırdılar. Orada bir ay daha kaldım. İrem başka bir olay yaşamadı. Aylin de hiç gelmedi. Sadece rüyalarımda görüyordum. Yine aynı tatlılığı, aynı masumluğu ile. Ama yardım istemiyordu artık ya da bana kızmıyordu. İçim rahat ayrıldım o şehirden. Ayrıldıktan sonra bir daha rüyamda da görmedim onu. Şu an bir psikoloğum ve ofisimin duvarında Aylin'in çizdiği resimler asılı. Onları gördükçe kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum. Hikayemiz buraya kadardı. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.